Videoya geçmeden önce lütfen beğenerek destek vermeyi unutmayın. Denizcilik tarihi bilinmeyen gizemlerle doludur. Birileri bir limandan yelken açar ve geri döndüklerinde anlatacakları gizemli bir hikaye hep olur. Dünya yüzeyinin %80'i sudan oluşur. Bu da 1,4 milyar kilometre küpeye tekabül eder. Okyanuslar hakkında belki de Mars'tan daha az şey biliyoruz. Bu maviliğin altında keşfetmediğimiz çok fazla tür var. Ay'a toplamda 12 insan gönderdik. Büyük Okyanus'un en derin noktası Mariana Çukuru'na ise sadece 3 insan. Bunun büyük bir nedeni basınç. Bu noktada bizi yeryüzünden 1000 kat daha büyük bir basınç karşılıyor. Yani 50 tane Boeing 747 üzerinize çıkıyor. Bir diğer sebebi ise keşfedilecek bir şey olmadığını düşünmemiz. Şu ana kadar boyutları 30 santimetreden 100 metreye kadar uzanan birçok canlıyı keşfettik. Her yıl sayısız yeni canlı keşfediyoruz. 250 yıllık sürede 242.500 deniz türü tanımladık. Keşfedemediğimiz kaç tür olduğu hakkında ise hiçbir bilgimiz yok. Sarajevo'nun gizemi 11 Şubat 1979'da bir grup arkadaşın tekneye binmeleriyle başladı. Tekne Robert Malayakini'ye aitti. İsmi Robert'ın annesi Sarah ve babası Joe'dan geliyordu. Bu son derece mütevazı tekne sadece 5 metre uzunluğundaydı ve 85 beygir gücünde bir motora sahipti. Tekne büyük bir deniz yolculuğu için tasarlanmamıştı. Bu tür seyahatler onu fazlasıyla aşardı. Ekip Benjamin Klama, Ralph Malayakini, Scott Mormon, Patrick Wasner ve Peter Henschel'dan oluşuyordu. Beşi de birkaç yıldır arkadaşlardı. Bu güzel günü balık avlayarak geçirmek, deniz havası solmak istiyorlardı. Ralph profesyonel bir balıkçıydı. Geçimini balık satarak kazanıyordu. Su gayet sakindi. Güzel, açık bir hava vardı. Saat 10'da limanı terk ettiler. Mürettebat Hawaii'nin Mao Adası'ndaki Hana kasabasında ulaştığında harika bir hava vardı. Neredeyse hiç rüzgar yoktu. Gökyüzü bir cam kadar pürüzsüzdü. Fakat 2 saat içinde her şey değişti. Öğle saatlerine gelindiğinde hava bir anda bozdu. İhmalkarlık onların sonlarını hazırlayacaktı. Ekipten hiçbirisi hava raporlarını kontrol etmemişti. Onun yerine ufka bakarak hava durumunu kendileri tahmin edeceklerdi. Mürettebat 3 saat sonra limana geri dönmeyi planlıyordu. Bu tür kısa süreli yolculuklarda çoğu denizci bu ihmalkarlığa düşer ve detaylı bir plan yapmazdı. Sarajevo ekibi eğer raporlara baksaydı, gittikleri adaya doğru gelen kötü hava koşullarını göreceklerdi. Diğer yandan tahminler daha kalabalık olan diğer bölgeler için detaylı incelenir, diğer bölgelere pek önem gösterilmezdi. Bu da o limandaki balıkçıların raporlara pek fazla bakmamasına sebep oluyordu. Balıkçılar gözlem yeteneklerine güveniyorlardı. O günkü fırtına Hana kasabasının son 50 yılda gördüğü en korkunç fırtına olacaktı. Kasaba sele teslim olacak, evler kullanılmaz hale gelecekti. Biraz sonra dalgalar ekibi bir hayli zorlamaya başladı. Öyle ki 12 metreyi aşmışlardı. Tekneyi bir beşik gibi sallıyorlardı. Kuvvetli rüzgarlar ve sağanak yağmur çevredeki diğer birkaç tekneyi limana doğru sürükledi. Onlar şanslılardı. Limana ulaşıp hayatlarını kurtardılar. Aynı senaryo Sarajevo ekibi için yaşanmadı. Mürettebat yakınlarda bir sahil şeridi arıyordu. Görüş açıları neredeyse sıfırdı. Canavli ile yapılan bu son gayret onları hayatta tutmaya yetmedi. Sarajevo ekibi o fırtınalı günde derin sulara teslim oldu. Yaşları 27 ile 38 arasında değişen mürettebat geride hiçbir iz bırakmadan yok oldu. Fırtına başladığında Peter'ın babası John ve ikiz kardeşi Ralph hemen limana koşmuşlardı. Onlar geldiğinde Sarajevo çoktan limanı terk etmişti. John durumu hemen sahil güvenliğe bildirdi. Ama bu havada arama çalışması yapmak imkansızdı. Bu kayboluş büyük bir aramayı tetikledi. Bir gün sonra sahil güvenlik ekibi onları aramaya başladı. Kısa bir zaman içinde büyük bir gemi, gönüllü tekneler ve 50 uçaktan oluşan bir filoda arama kurtarma ekibine katıldı. 5 gün sonra toplamda 112.000 kilometrelik bir alanda arama çalışması yapılmıştı. Ancak bu çalışma yeryüzündeki aramalar gibi değildi.
112 bin kilometrelik alanın çoğu gökyüzünden aranmıştı. Okyanusun derinliklerinde neler olduğu bilinmiyordu. Arama çalışmaları büyük bir özveriyle devam etti. Bilim insanları hava raporları ve rüzgar yönünü inceleyip tahmini hedef bölgeleri çıkardılar. Sahil güvenlik denizde mahsur kalanları bulmaları için özel olarak eğitilmiş posta güvercinleri temin etti. En sonunda yakınlardaki sahillere baktılar ve Serajo'nun enkazını aradılar. Ancak 2 hafta sonra da hiçbir iz bulamayınca arama çalışmaları mecburen sona erdi. Böylesi maliyeti yüksek bir çalışmanın daha uzun süre devam edebilmesi imkansızdı. Teknenin battığına, tüm mürettebatın öldüğüne karar verdiler. Onlar için dostça kapansa da ekibin ailesi ve arkadaşları için bu kararı vermek çok zor olacaktı. Mürettebatın yakınları bir araya geldi ve arama çalışması için ellerindeki tüm imkanları seferber ettiler. Şimdi Serajo ekibini bir de onlar arayacaktı. Ana odak noktaları teknenin kaybolduğu bölgeye en yakın adalardı. Bir umut mürettebatın bu adalardan birine sığmış olabileceğini düşünüyorlardı. Scott Mormon 27 yaşındaydı. Benjamin Klama ekibin en yaşlı üyesiydi. 38 yaşındaydı. Peter Henchey 31, Patrick Wasner 26 ve Ralph Malekini de 27 yaşındaydı. Aileleri büyük bir acı içinde onlara yeniden kavuşmayı ümit ediyorlardı. Hepsi de güçlü, son derece sağlıklı gençlerdi. 5'i de iyi yüzücüydü. Aileleri okyanuslara yabancı olmadıklarını söylüyorlardı. Enkazın henüz bulunamamasına güveniyor, son bir gayretle onları arıyorlardı. Onların arama çalışmaları da 3 hafta sürdü. 3 haftanın sonunda ne maddi kaynakları, ne enerjileri, ne de umutları kalmıştı. 5 hafta sonunda artık hayatta olmadıklarını kabullenmişlerdi. Mürettebat için bir anma töreni düzenlendi. Sevdikleri onlarla vedalaştı. 9 Eylül 1988'de çok tuhaf bir gelişme yaşandı. O gün John Norton ve ekibi Maine'in 3 kilometre batısındaki Marshall Adaları'nda keşif gezisindeydiler. Teongi adındaki ıssız adada kuma gömülü ufak bir tekne gördüler. Norton ve yanındaki arkadaşları hemen enkazı incelemek için teknenin yanına gittiler. Tekne Hawaii adalarına kayıtlıydı. Yan tarafında kayıt numarası vardı. Enkazın yaklaşık 100 metre uzağındaki bir mezar göze çarpıyordu. Mercan kayaları ile çevrelenmişti. Üzerinde tahtalardan yapılmış bir haç vardı. Ekip mezarı incelediğinde içinde bir insana ait çene kemiği olduğunu gördü. Ancak bu mezarın 100 metre uzağındaki teknenin sahibine ait olduğundan pek emin olamadılar. Çevreyi incelediklerinde herhangi bir yaşam belirtisi görmediler. John, mezarı daha fazla incelemenin saygısızlık olacağını düşünüyordu. Ekip kayıt numarasını aldı ve enkazı terk etti. Döndüklerinde sahil güvenliği arayıp durumu bildirdiler. Kayıt numarasına bakan yetkililer teknenin Serajo olduğunu anladılar. Sahil güvenlik ekibi hemen adaya doğru yola çıktı. Mezara ulaştıklarında içeride kısmen bir insan iskeleti olduğunu fark ettiler. Diş kayıtları ve kalıntılar onun Scott Mormon'a ait olduğunu belirledi. İçeride aynı zamanda para ve sıra dışı kağıt parçaları da vardı. Bu notlar birisi ya da birileri tarafından bilerek gömülmüştü. Ama anlatmak istedikleri şey neydi? Bunlar birer kağıt parçalarıydı. Bir kitap değillerdi, ciltli değillerdi. Her bir kağıt parçası arasında çok ufak bir kalay folyo malzemesinden yapılmış ilginç malzemeler vardı. Notların toplam kalınlığı 8 santimetreye yakındı. Bir kısmı yakılmıştı. Scott muhtemelen tekneden bu adaya doğru sürüklenmişti. Ama diğer üyelere ait hiçbir iz yoktu. Peki o zaman Scott'ı kim gömmüştü? Mezar geleneksel bir inanca göre dizayn edilmiş gibiydi. Mezarda gümüş, folyo benzeri maddeler, ufak notlar ve kağıt para vardı. Bunlar muhtemelen diğer hayatta kullanılması için bırakılmışlardı. Yapılan incelemelerde mezarın Teongi atölünde keşfedilen bir mezarla benzerlikler taşıdığı anlaşıldı. Bu şifreli notlar bir Çin mezar ritüeli olabilir. Scott'ı bir balıkçı ya da yerli bir halk bulup gömmüş olabilir. Ancak o bölgede hiçbir yerli halk yaşamıyor. Tekne kıyı şeritlerinde kullanılmak üzere dizayn edilmişti. Eğer fırtına karşısında başarılı olmuş ve bir kişi dahi bu adaya taşımışsa bu son derece büyük bir başarıdır. Uzmanlara göre botun buraya gelmesi yaklaşık 3 ayını almış olmalı. Bu da başka bir yanıtsız soruyu doğuruyor. Resmi raporlara göre ABD hükümeti 1985'te Teongi'de yaptığı incelemelerde hiçbir iz bulamamıştı. Bu doğruysa tekne 1979-1985 yılları arasında neredeydi?
Resifler ve adalar arasındaki dar kanal düşünüldüğünde insan müdahalesi olmadan teknenin Taongi'ye ulaşması pek olası değil. Belki de onu Çinli balıkçılar buldu ve buraya gömdüler. Ekip atölye ulaştıysa diğerlerine ne olmuştu? Mezarda neden sadece çene kemikleri vardı? 40 yıl önce 5 adamın balık avına çıkması, okyanusun en sıradışı olaylarından birinin doğmasına sebep oldu. Olay ilk olarak 1989'da bir TV kanalında Çözülmemiş Gizemler ismindeki programda yer aldı. Daha sonra birçok televizyon programına konu oldu. Ama yanıtlar hala bulunamadı.